Bir Demet Tecrübelerim kanalına hoş geldiniz. Evet, bir sınıf öğretmeni olarak bugün sizlere çocukları nasıl motive edebiliriz, çocuklara kendimizi nasıl sevdiririz, bununla alakalı yöntemler öğreteceğim. Bu yöntemleri kullandığınızda çocuklar sizin her dediğinizi dinleyecek ve sizin gözünüzün içine bakacak. Ama öncelikle onların kalplerini kazanmanız lazım. Nasıl kazanacaksınız? Şimdi size baştan anlatıyorum. Sınıfa girdiniz. Öncelikle siz aktif olmalısınız, neşeli olmalısınız, canlı olmalısınız ki sınıfı da canlandırabilirsiniz. Sınıfa girdiniz. Böyle somurtkan bir şekilde "İyi günler çocuklar, nasılsınız?" dediniz. Çocuklar da "İyi günler öğretmenim, günaydın" dedi. Bu şekilde değil. "İyi günler çocuklar, nasılsınız?" Bir enerjinizi öncelikle vermeniz lazım. Çocuk burada ilk enerjiyi hissedecek. İkinci enerji. Şimdi çocuk ne bekliyor? Hemen derse geçecek öğretmenimiz. Sıkıcı olacak bu ders. Bu ders çekilmez. Sonu nasıl gelecek? Bunları düşünüyor öğrenci. Bunları düşündürmeden önce onları motive etmeniz lazım. Alıcılarını açmanız lazım. Nasıl açacağız? Hadi birkaç tane yöntem göstereyim. Sınıfa girdiniz. Merhaba dediniz. Ondan sonra dediniz ki hadi gelin sizinle bir oyun oynayalım. Evet, oyun oynayalım dediğinde çocuklar hemen alıcıları ilk açılıyor. Sonra bir tane gönüllü istiyorum diyor. Herkes parmak kaldırıyor. Öğretmenim ben. Bir tanesini seçiyorsunuz. Evet diyorsunuz. Ben sana 2 tane soru soracağım. Sen ikisine de yanlış cevap vermeye çalışacaksın. Ama ben bir tanesine en az doğru cevap verdirmeye çalışacağım diyorsunuz. Çocuk şaşırıyor tabii, böyle bir şey beklemiyor. Ve diyor ki bu çok basit. Evet, çok basit. Sen basit yapacaksın, ben zor yapacağım diyorsunuz. Evet, çocuk iyice konsantre oluyor ve çocuğa soruyorsunuz. Hazır mısın diyorsunuz çocuğa. Çocuk evet öğretmenim hazırım diyor ve ilk yanılgıyı yapıyor. Aferin sana diyorsunuz. İlk soruyu doğru cevap verdin, çak diyorsun. Çocuk şokta. Neye uğradığını şaşırıyor. Diyor, ben buna diyor böyle demem lazımdı falan diyor. Sonra ikinci soruyu soruyorsunuz. Pekala, bu oyunu daha önceden sana kimse yapmış mıydı diyorsunuz. Çocuk diyor ki hayır öğretmenim, kimse yapmamıştı. Aferin diyorsunuz. Tüm sınıf alkışlasın arkadaşınızı diyorsunuz. Ve herkes alkışlıyor. Çocuk ikinci şokta. Bakın, çocukların alıcıları iyice açıldı. Şimdi bunu kullanarak biraz daha açmamız lazım çocukların alıcılarını. Evet, ikincisini yapıyoruz. Çocuklardan tekrar bir oyun daha oynayacağız. Kim istekli? Bu sefer herkes böyle parmak kaldırıyor. Öğretmenim ben. Evet, oradan bir tanesini seçiyorsunuz. Diyorsunuz ki evet gel bakalım oğlum ya da kızım. Şimdi ben seni 20 saniye içerisinde konuşturmaya çalışacağım. Sen konuşmamaya çalışacaksın diyorsunuz. Çocuk bir anda o da şok oluyor. Ya diyor, bu çok basit yani, 20 saniye dayanırım, konuşmam. Evet. Ve diyorsunuz ki çocuğa bu oyunda bir tane kuralımız var. Kuralımız şöyle. Ben sana başlayalım mı, tamam mı dedikten sonra sen tamam diyeceksin. Sen tamam dedikten sonra süremiz başlayacak. 20 saniyemiz başlayacak. Ve ben sen tamam dedikten sonra konuşturmaya çalışacağım. Bak, senin söylediğin tamam süreye dahil değil diyorsunuz. Ve saati tutuyorsunuz. Saat yok kolumda ama saate bakıyorsunuz ya da telefonunuza bakıyorsunuz. Dikkatini saate veriyorsunuz. Başlayalım mı, tamam mı diyorsunuz. Çocuk da tamam diyor. Tamam deyince siz vurucu oyunu yapıyorsunuz. Diyorsunuz ki tamam dedin, yandın. Çocuk bir anda atılıyor. Ama öğretmenim tamam dediğinde yanmayacaktım dediğinde evet yanmamıştı, şimdi yandın diyorsun ve 2 saniye dayandın diyor. Arkadaşınızı alkışlayın diyorsunuz ve arkadaşlar alkışlıyor. Bakın, çocukların alıcıları iyice açıldı ve 3. vuruşu yapıyorsunuz. Evet, bunları yapmamız lazım. 3. vuruş da şöyle. Şimdi bir oyun daha oynayalım mı diyorsunuz. Herkes öğretmenim tabii oynayalım diyor. Ama bu sefer hep birlikte oynayacağız diyorsunuz, tamam mı? Evet, şimdi oyunumuz şöyle diyorsunuz. Herkes 0 ile 9 arasında bir sayı tutsun. Evet, herkes 0 ile 9 arasında bir sayı tutuyor. Sonra tuttuğunuz sayıyı 9 ile çarpın diyorsunuz. Tuttuklarını sayıyı 9 ile çarpıyorlar. Sonra çıkan rakamın, mesela 15 çıktıysa rakamlarını toplayın diyorsunuz. 5 bir daha 6 gibi, mesela 15 çıktı, 5 bir daha 6 gibi. Herkes topluyor. Sonra çıkan sayının baş harfiyle bir Avrupa'dan bir ülke ismi tutun diyorsunuz. Çocuklar düşünüyor ve ülkeyi de buluyorlar. Ve devam ediyorsunuz. Tuttuğunuz ülkenin sondan 3. harfini bulun diyorsunuz. Ve sondan 3. harfini buluyorlar. Sonra diyorsunuz ki bu harfle Türkiye'den bir il ismi tutun diyorsunuz.
O harfle Türkiye'den bir il ismi tutuyorlar. O ilin baştan ikinci harfini bulun diyorsunuz. Çocuklar baştan ikinci harfini buluyor. Ve o harfle hemen herkes bir hayvan ismi tutsun diyorsunuz. Ve çocuklar hepsi bir hayvan ismi tutuyor ve vurucu cümleyi diyorsunuz. Şimdi herkes tuttuğu inekleri bıraksın diyorsunuz. Herkes kahkahalar, gülüşükler. Ama öğretmenim nasıl bildiniz bunu? Nasıl bildiniz? Evet, çocuklar artık hazır. Ve son bir soru soruyorsunuz. Ondan sonra derse geçeceksiniz. Evet çocuklar, bir soru daha soracağım. Bu sorunun cevabını vermeyeceğim. Dersin sonunda vereceğim. Evet, hazır mısınız soruma diyorsunuz. Çocuklar, evet öğretmenim hazırız diyorlar. Soruyu soruyorsunuz. Adamın bir tanesini 3. kattan birisi aşağı atmış. Adam yere düşmüş, ölmek üzere. O sıra polisler gelmiş yanına. Sana ne oldu demiş. Beni demiş 3. kattan Ahmet attı demiş. Başka bir şey diyememiş ve ölmüş. Polisler binanın 3. katına çıkmışlar. Kapıyı tekmeleyerek içeri girmişler. Bir bakmışlar bir masa var. Masanın etrafında 4 kişi oturuyor. Hiçbir soru sormadan, hiçbir konuşma geçmeden direkt Ahmet'i tanıyıp götürmüşler. Evet, polisler Ahmet'i nasıl tanımış? Sorumuz bu. Ölen adam ne demişti? Beni 3. kattan Ahmet attı demişti. Polisler yukarı çıkıyor. Masanın etrafında 4 kişi var. Hiçbir soru sormadan, hiçbir konuşma geçmeden direkt Ahmet'i tanıyıp götürüyorlar. Polisler Ahmet'i nasıl tanımış diyorsunuz? Çocuklar düşünüyor. Evet çocuklar, bakın çok eğlendik. Hadi bakalım şimdi derse geçiyorsunuz diyorsunuz. Dersin sonunda eğer uslu durursanız, güzel bir ders işlersek bu sorunun cevabını vereceğim diyorsunuz. Ve çocuklar derse iyice motive oluyor ve sizden yeniden gelecek bir soru ve cevap olduğunu bildiği için dersi çok güzel bir şekilde işliyorsunuz. Tabii bu derse de güzel çalışmanız lazım. Dersi güzel açıklamanız lazım. Ve çocuklara mutlaka anlamadıkları yerleri sormak lazım. Sorduklarında da en güzel şekilde açıklamak lazım. Bakın ben ne yaptım? Çocukların alıcılarını açtım. Sizler de çocukların alıcılarını açmadan derse geçmeyiniz. Derse geçmek istiyorsanız önce çocukların alıcılarını açmanız lazım. Bakın ben kanalımda bu tip zeka sorularını bundan dolayı hazırladım. Siz sevgili seyircilerimizin, sevgili öğretmenlerimizin, sevgili velilerimizin bu sorulardan yararlanması için kanalımda haftanın beyin jimnastiği diye bir bölüm var. İşte bu soruları orada bulabilirsiniz. Ve bu sorularla çocukları, bir iki soruyla çocukları önce motive edip sonra derse geçebilirsiniz. Dersi işlediniz, cevabı vereceksiniz. Herkes merak ediyor. Aferin çocuklar, bakın bu dersi çok güzel işledik. Şimdi bu sorunun cevabını hak ettiniz. Ama bu soruyu eve gidince ailelerinize de sorun diyorsunuz. Neden bunu diyorsunuz? Aile de şunu hissetsin. Bizim öğretmen çok farklı. Bak çocuklara çok güzel ders işlemiş. Ödevlerini çok güzel vermiş. Ve çocuklara da bir soru sormuş. Bak bizimle de iletişime geçiyor. Bakın velinin de çok hoşuna gidecek bu. Velinin gözünde de siz farklı bir öğretmen olduğunuzu hissettireceksiniz. Bakın herkes matematik öğretebilir, Türkçe öğretebilir, hayat bilgisi öğretebilir. Ama herkes çocukların kalbine dokunamaz. Çocukların kalbine dokunmak farklı bir şeydir. Evet, cevabını veriyorum diyorsunuz çocuklara. Evet, Ahmet'i nasıl tanımıştı polisler? Hadi bulan var mı diyorsunuz. Çocuklar tabii birkaç tane söylüyor, bulamadınız diyorsunuz. Evet, masanın etrafındaki 4 kişiden 3'ü bayanmış diyorsunuz. Çocuklar gülüyor. Evet bakalım, hadi bakalım teneffüse çıkabilirsiniz diyorsunuz. Bu sorularla çocukları çok güzel motive ettik ve dersimizi işledik. Dersin sonunda da sorumuzun cevabını verdik. Teneffüse yolladık. Evet, bakın böyle çocukları motive etmeliyiz. Çocukların kalbine girmeliyiz. Ve yine Rubik küp çözümlerini anlattığım bir bölümüm var. Bu bölümde ne yapıyorum ben? Rubik küpün nasıl çözüldüğünü anlatıyorum. Ama öncelikle Rubik küp olması lazım çocuklara. Ben yaptığım bir uygulamayı söyleyeyim. Çocukların kitap okumalarını takip ediyorum. Her çocuk için bir pano yapmıştım. Panoya bir elma yapmıştım. Elmanın üzerine resimlerini koydum. Ve her okudukları 100 sayfaya bir nazar boncuğu yapıştırıyordum. Bakın görsel olması lazım bu kitap takibi. Kağıda yazmak değil. Çocuk görecek orada, tahtada görecek. Diyecek ki ha ben şu kadar okumuşum, arkadaşım şu kadar okumuş, bir rekabet olacak.
Ve bir ayın sonunda çocukları ödüllendireceksiniz. Ne hediye vereceksiniz? Tabii ki Rubik küp vereceksiniz. Rubik küpü verdiniz. Bir sonrakine diyeceksiniz ki hediye alan büyük hediye için yarışacak. Bir sonrakine bu hediyeyi almayacak deyip ikinciye hediye vermekle alakalı onu ön plana çıkartıyorsunuz. Yani bir hediye alan alamayacak, diğeri alacak. Diğeri alan alamayacak, öbürü alacak ve böylece herkese hediye vermek aslında amaç. Evet, Rubik küp verecek. Çocuk diyecek, öğretmenim ben bunu çözmesini bilmiyorum ki. O kolay diyeceksiniz. Ben sana öğretirim diyeceksiniz ve serbest saatinizde Rubik küp kulübü yapacaksınız. Evet, öncelikle kendiniz öğreneceksiniz ve bunun çözümünü öğreteceksiniz. Bakın, bir öğretmenin öğrettiği matematik, Türkçe, hayat bilgisi unutulur ama bir Rubik küp öğrettiği asla unutulmaz. Yıllar sonra bir öğrenci der ki, bu küpü bana öğretmenim öğretmişti der ve o sizi hiçbir zaman unutmaz, farklılık olur. Rubik küpte bu şekilde çocuklarla güzel bir etkinlik yapabilirsiniz. Velilerden de çok güzel tepkiler alacağınıza inanıyorum bakın bu küp çözümlerinden. Yine başka bir tane yöntem söylemek istiyorum. Balon. Evet, sosis balonlar. Şöyle gösteriyorum, sosis balonlar. Bu balonlardan çocuklara mesela hiç kimsenin yapamadığı bir şeyi yaptı diyelim. Bir şey ödül vereceksiniz ya da o derste çocukları motive edeceksiniz. Bir balonla çocuğu motive edebilirsiniz. Nasıl motive edeceksiniz? Mesela çocuk çok güzel bir ödevini yapmış. Evet, dersi çok güzel dinlemiş. İşte Ayşe, gönlümden geldi, sana bir hediye veriyorum diyorsunuz. Hemen orada balonu şişiriyorsunuz şu şekilde. Evet. Evet Ayşe, sana güzel bir ayı yapayım mı Ayşe diyorsunuz ve Ayşe'ye güzel bir balon yapıyorsunuz. Ayı yapıyorsunuz. Evet. Şöyle 4 parmak. Evet. 2 parmak. 4 parmak. 2 parmak. 4 parmak. 2 parmak. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 4 parmak. Evet. Evet. Şöyle kıvırıyorsunuz. Evet Ayşe bak kafası oldu. Çok güzel. Çocuklar bakın balonları çok seviyor. Balonlarla çocukların gönlüne girebilirsiniz. Evet kafası oldu. Şimdi gövdesini yapalım. Şöyle. Evet geliyor ayımız Ayşe. Evet. Evet gördüğünüz gibi çok güzel bir ayı yaptık. Bir dakika içerisinde güzel bir hediye yaptık. Bakın bir balonla çocukların kalbine girebilirsiniz. Evet bunları nereden öğreneceksiniz? Yine kanalımda bu sosis balonlarla şekilleri anlattığım bir sürü şeklim var. Bunların da ayrıntılı yapımını anlattım. Bunları öğrenerek de yine çocukları motive etmekte kullanabilirsiniz. Evet, şöyle gösteriyorum. Yine, evet, ayımızı şöyle yan tarafa bırakalım. Yine başka bir yöntem söylemek istiyorum. Çiçekler, çiçek bakımları. Çocuklarla etkinlik yapabilirsiniz. Ben yaptığım bir etkinliği anlatmak istiyorum. Çocuklara dedim ki herkes yarın dedim bir tane menekşe yaprağı getirsin. Getiremeyenlere ben fazladan getireceğim dedim. Kendim de getirdim tabii. Ertesi gün plastik bardaklara su koyduk. Menekşe yapraklarını suya koyduk. Evet ve camımızın önüne dizdik. Çocuklara çiçek bakımını sıfırdan öğretiyorum. Bakın çocuk kendi yaptığı bir şeyi asla unutmuyor. Sonra o yapraklarımız köklendi. Köklenmeyi gördüler. Sonra her çocuk için saksı aldım ben. Toprak aldım. Birlikte o yapraklarımızı diktik. Sonra onlar büyüdü. Karne hediyesi olarak bu menekşeleri verdim. Ve menekşenin bir tarafına menekşe nasıl bakılır bunu yazdım. Bir tarafına da unutulmamak için çok güzel bir yazı yazdım. Evet o yazıyı da şöyle yan tarafa koyacağım. Oradan okuyabilirsiniz. Ve böylece hediye ettim. Ve çocuğun gönlüne dokundum, kalbine dokundum. Çocukla bir şeyler yetiştirdik. Çocuk bunu ben kendim yaptım diyor ve o çiçeği ömrü boyunca bakabildiği kadar bakıyor. Neden? Çünkü emek verdi. Bakın bu şekilde de bir etkinlik yapabilirsiniz. Yine
Kanalımda çiçek bakımlarıyla alakalı bir sürü videom var. Buralardan da edindiğiniz bilgilerle çocuklara aktiviteler yapabilirsiniz. Bir Demet Tecrübelerim kanalıyla siz sevgili öğretmenlerimize, ailelerimize güzel bir arşiv sunmaya çalışıyorum. Bu arşivden yararlanarak evet çocuklarınızla çok güzel vakit geçirebilir, onlara çok güzel rehber olabilirsiniz. Evet, kanalıma abone olur, like atar ve videomu paylaşırsanız çok memnun olurum. Sizlerin destekleri sayesinde bu seviyeye geldim. Daha güzel yerlere gelmek siz kıymetli seyircilerim sayesinde olacak. Daha fazlasıyla alakalı kanalıma bekliyorum. Bir sonraki videomda görüşmek üzere. İyi günler.